Arkadaşlar tekrar Usta'dan değerlendirme bölümünde yeni bir yayınla karşınızdayız. Üstadım bir arkadaşımız da Demir Görkem isimli kullanıcımız şöyle bir yorumda bulunmuş. Murat kardeşim seni baştan takip ediyorum ama 0-700 oynayan ve üzeri oyuncuya bir şey yapamazsın. Bu öyle bir his ki her şeyi kendi yapmak zorunda. Temponun bir anlatımı yok. Kalınlık, incelik anlatımı yok. O seviyede atış topu öyle bir derya ki kardeşim küçücük topla onlarca vuruş noktası var ve bunların hepsinin kişiye göre temposu var. Dolayısıyla bu yetenek ve çalışma ile oluşan bir şey. Anlatmak imkansız ama sen devam et. Ben bunu anlatmanın bir yolunu bulamadım. Seni takdir ediyorum. Harikasın. Kimsenin yapamadığını yapmaya çalışıyorsun. Türkiye'de bilardonun senin gibi güzel insanlara ihtiyacı var. Silivri'den selamlar Metin Yenici. Allah Allah. Silivri'den Metin Yenici. Evet. Ha. Abi ne güzel söylemiş. Yani şimdi demek ki var ya bak Metin Yenici var ya bu karakter çok insanlar için çabalayan birisi ki bak ben bunun bir yolunu bulamadım diyor. Metincim abi bir yolu var. Ne var biliyor musun bir yolu? Abi iyice paçaları sıvayıp dereye girmek lazım ya. Sen yılma kardeş, pes etme. Yani anlatmaya keşke şeyini de yazsaydın. Yani kaç ortalama bir bilardocu olduğunu da yazsaydın. O zaman senin üzerinde daha rahat konuşabilirdim belki. Ama şunu söyleyebilirim. Abi şahıs değişiyor. Doğru söylüyorsun. Kalınlık değişiyor. Tempo değişiyor. İnsanın fiziğine göre, ruhsal alemine göre her şey değişiyor. Bilardo öyle bir spor. Zaten dünyanın en zor 3 sporundan bir tanesi 3 band. Ama yani şunu söyleyebilirim abi. Ne yapacağız Metincim? Ne yapalım? Ne yapalım? İnsanlara bana dokunmayan yılan senin öyle yaptığını söylemiyorum. Yani sadece senin eşliğinde başka insanlara söylüyorum kardeş. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mı diyeceğim abi. Ben 50 yaşında oldum zaten. Hani bana göre taşın altına elimi atma zamanım geçti. Şu anda etrafımdaki herkese dokunmaya çalışıyorum. Yaşlı genç fark etmez bak. Elimden gelenle oynamaya çalışıyorum. Bir kişiye hayır dediğimi hatırlamıyorum mesela ben. Hani gelip de usta oynar mısın benle diyen bir kişiye hayır dediğimi yemin ediyorum hatırlamıyorum. Manavı gelirdi, kasabı gelirdi, oduncusu gelirdi. Gerçekten onları kınadığımdan değil. Onlar benim canı yürekten desteklediğim, sevdiğim insanlar. Yani herkesle oynuyorum. Hala da oynuyorum ya. Fabrikasında kart basanla oynuyorum. Öğretmeniyle oynuyorum. Hayır demem. Niye diyeyim ki? Bana ne getirecek? Profesyonel olamıyorsun. Ya cool olman lazım birazcık kardeşim. İnsanlardan ayır kendini. Abi insanlardan ayırma öyle değil. İnsanlardan ayırma kafada ayıracaksın insanlardan kendini. Gönülde değil. Bunu adamlar aile beyi karıştırıyorlar. Şu anda bu toplumun en büyük hastalıklarından bir tanesi bu ne biliyor musunuz? Ego. Yani insanlardan ayrıl. Cool yaşa. Sen 1.600'lük bir bilardocusun. 1.300'lük bir bilardocusun. Abi böyle bir şey yok. İnanın yok ya. Kaynaşmaktan güzel olan ne var abi? Ne var? Bana katılmak zorunda da değilsiniz. Ben size söyleyeyim bak. Diyebilirsiniz yani. Ne anlatıyorsun ya sen? Değil. Bir şey söyleyeyim mi? Benim umurumda bile değil. Öyle diyenlere söylüyorum. Ben kendi bildiğimi bilirim. Bu saatten sonra bana nasıl sen şeye benziyor arkadaşlar. Bir aslanı kafese bağlamaya benziyor ya. Yani ben bir aslanım ya. Beni bağlayamazsın. Kafese sokamazsın yani. Kafese girseydim şu anda bu manyak işlerle uğraşmazdım. Size söyleyeyim bak. Abi kardeş kişi alıp eğiteceksin abi. Kişi. Sabır göstereceksin. Metanet göstereceksin. Sen şunu diyebilirsin. Usta yoruldum. Ben ona bir şey demem. Doğru söylüyorsun. Yani şunu diyebilirsin. Abi tek tek uğraşacaksın ya. Metanet gerekiyor. Sabır gerekiyor. Sevgi gerekiyor. Aşk gerekiyor. Çünkü 3 band nasıl ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Abi ölürsem yani bu videolar çocuklarım da izleyecek belki zamanı geldiğinde. Abi 3 band yaşam ya. Yaşam. Abi etrafımda var ya Marlboro sigarasına adam öldürecek insanlarla büyüdüm ben. İnanın bakın. Kış aylarında
bel altı bıçaklayıp ömrünü, kışı evi olmadığı için hapishanede 3 ay 10 gündü cezası o zamanlar hapiste. Hapiste yatan insanlarla büyüdüm ben. İnanın bakın. Etrafımda her türlü uyuşturucu içen arkadaşlarla büyüdüm ben. Deyin ki Gökmen sen yaptın mı? İnanın yapmadım ya. Niye biliyor musunuz? İşte bu güzellerin sayesinde yapmadım arkadaşlar. Beni korudu ya. Beni korudu. Niye korudu biliyor musunuz? Hadi bakalım. Beni soktun gene bir yere şimdi Fatih. Hadi bakalım. Abi niye korudu beni biliyor musunuz? Abi bakın. Siyah pantolonunuzu giyiyorsunuz. Gömleğinizi giyiyorsunuz. Yeleğinizi giyiyorsunuz. Papyon takıyorsunuz. Gıcır gıcır böyle saçınızı tarayacağınız ayakkabıları giyiyorsunuz. Abi centilmensiniz ya. Çok kibar bir spor abi. Yani bilardoya bakın, rakibin bana yenilip bana sarıldığı anları biliyorum biliyor musunuz? Rakibi yenmişim. Maç 40'a 5 bitmiş. 13 ıstakada almışım ben maçı. Adam geldi maçtan sonra koşa koşa bana sarıldı rakip. Adam bana sarıldı, ben gittim tuvalette gözyaşı döktüm biliyor musunuz? Ha, belki diyebilirsiniz bu herif manyak mı lan? Bebek misin sen? Ne ağlıyorsun? Değil. Neden biliyor musunuz? Abi baktım ya. Bilardodan başka bir yerde bulamazsınız bunu. Ha vardır rakibini alkışlayan spor dalları ama bilardo başka. Yani bakın rakip atar böyle yaparsın oturduğun yerden. Tebrik edersin. Abi çok güzel bir sporla uğraşıyoruz ya. Dünyanın bana göre en güzel sporu. En güzel sporu. Çocuklarınızı yollayın derken bundan bahsediyorum. Sizi her türlü hastalıktan korur. Şu var ya bu disipline ediyor hayatınızı. Disipline. Yani şuraya bakın. Ben insanlarla karşılaşıyorum. Bakıyorum size beyin cerrahları, öğretmenler, matematikçiler. Şu anda bilardo oynuyorlar abi. Fizikçiler. Çılgın bir şey. Çılgın. Adamlar bunda yani özür dilerim bu lafı kullanacağım. Yani orgazm olmuş gibi yaşıyorlar ya bunu. Ya çok güzel bir şey abi. Metincim bak gördün mü senin sayende nerelere girdim abi. Allah razı olsun senden. Yani vazgeçme. Bu hepsinin bir anlatımı var. Sadece sabır gerekiyor. Gerçekten bak kişi kişi alıp eğitmek lazım. Yani çünkü hastalık farklı seyrediyor. Yani kanserin dereceleri gibi düşün. 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama gibi. Öpüyorum kardeşim. Sebep olduğun şeyler için de teşekkür ediyorum. Yoluna devam et. Üstadım bir başka sorumuz şu şekilde. Hüseyin Yılmaz isimli kullanıcımız tarafından gelmiş. Güzel video Murat Ustam. Teşekkür ederiz bu faydalı bilgiler için. Kalınlık hesabını bir türlü çözemedim. Hep göz kararı vuruyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bununla ilgili bir video yapabilirseniz çok seviniriz demiş. Hüseyin Yılmaz. Evet. Hüseyincim sorun için teşekkür ediyorum kardeşim. Senin sorduğun soru aslında var ya yani bir ustanın bile şu anda takıldığı yerlerden bazı yerler. Yani bende de oluyor mu? Bende de oluyor. Çünkü o anki kafa yapınız, konsantrasyonunuz, odaklanmanız az oluyor ve istediğiniz kalınlığa giremiyorsunuz. Ama tabii ki bunun çalışmaları var mı? Çalışmaları var. Benim söyleyebileceğim size birincisi, şu anda benim burada bulunduğum yer, benim antrenman yaptığım yer olduğu için burasının metrekaresi ancak bu masaya uygun yapıldı. Yani Amerikan bilardosu, biliyorsunuz Amerikan bilardosu, delikli bilardo yani. Kalınlık hesaplarını yapmanız için ben bir seneye yakın oynadım bakın. Onu söyleyebilirim. Ne alaka diyeceksiniz? Çünkü Amerikan bilardosunda topun kalınlıklarını en iyi öğrenebileceğiniz bilardo çeşidi. Bir orayla başlayın. Yani kendinize mesela bir yarım saat, bir saat günde varsa sizin takıldığınız yerlerde Amerikan bilardosunda toplara bakın. Hani topu düzden deliğe sokma, kendi topunuz yandayken ince sokup deliğe sokma gibi. Yani siz beni şu anda anlıyorsunuz. Yani kalınlıklarınızı öyle çözmeye başlayın. Birincisi bu. Yani kendi elinizi bir alıştırmaya başlayın. İkinci antrenman çeşidini söyleyeceğim. Fatih'ciğim bunu nasıl yapalım ya? Hareketli yapsak, birazcık oynatsak böyle göstermem lazım çünkü biliyor musun? Seni de uğraştıracağım ama yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Arkadaşlar şimdiden aksaklıklar için özür dileriz. Spontan olan bir şey.
Biraz kamerayı sarsıtacağız. Şu şekilde Şöyle bak yakın mesela bir çekim. ben gösteriyorum mesela bak tamam pozisyonu gösteriyorum. Bak şimdi. Mesela kalınlık çalışıyorum. Görüyor musun şu anda? Evet. He? Evet. Görüyorsun değil mi? Şimdi bakın. Şu anda bu kalınlık antrenmanı. Ben ne yapacağım? Sarıyı kırmızıya tuş yapmadan oradan geçirmeye çalışıyorum. Bak kendi kalınlığını ayarlatmaya çalışıyorum. Yani görün bakın şimdi bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Hem sayı hem seri. Şimdi bunu siz çalışarak yapabilirsiniz. En iyi antrenman çeşitlerinden bir tanesi. Bakın şuradan birinciyi yaptım. İkincisi mesela size çok iyi bir anekdot söyleyeyim. Tayfun Taşdemir'in biz affedersiniz böyle eşek gibi yemek yiyorduk. Onun ben böyle saatlerce şu topu vurduğunu gördüm. Şu topu. Bak. Görüyor musun Fatih'ciğim? Çekiyor musun? Evet, çekiyorum. Bakın buradan şu topa şimdi kalınlık yapıyorum. Bakın yani buradan direktmen şu uzuna vuruyorum. Bir daha gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum. Tayfun şimdi izlerse o da anlayacak benim ne demek istedim. Beşiktaş'ta tiyatro kafede bunları böyle saatlerce vurduğunu biliyorum. Bakın sadece beyaz oynadı. Ha bu bir çeşidi. Şimdi ötekine geçiyorum. Kalınlık. Şimdi bakın başka bir örnek. Tamam mı? Görüyorsun değil mi Fatih? Evet. Burada amacım topu oynatmadan beyazı hareket ettiriyorum ama ben ondan önce geçmek istiyorum. Bakın şimdi. Şimdi gördünüz mü? Ne yapıyorum? Mesela ben Murat Gökmen ne yapıyor size söyleyeyim. Kalınlıklara iyi odaklanmam için mesela ince görüşlerde adam sorabilir, diyebilir ki ne yapıyorsun usta? Ben kendi adıma çözdüğüm şeyler var, teknikler var. Mesela ben topun 3 milim yanına atıyorum yani. Şuradan çok inceyi görmek istediğimde şu topun 3 milim yanına, yani top görmemeye atıyorum arkadaşlar. Öteki mesela nasıl yapabilirim? Şöyle yapabiliriz. Amerikan bilardo derken de şundan bahsettim arkadaşlar. Mesela şurada direktmen topa bakın. Şey yapın kendinize. Mesela 4'te 4 tam köşeye. Kendi yeriniz topunuz olduğu yerde kalıyor. Mesela şu topu Amerikan bilardoya geldikten sonra delik olmuyor ama ben öylemesine göstermeyeceğim. Bu topu tam köşeye sokma. Yani şöyle. Yani siz ilk önce kalınlığı çözmeniz için arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Tamam Fatih'ciğim. Topa 4'te 4, 4'te 3, 4'te 2, 4'te 1 çok ince, yani o kadar ince ki topu kımıldatmayacak derecede olan incelikler dahil bunları çalışma yapmanız lazım. Yani sizin bunların antrenmanlarınızı kendinize göre yapmanız lazım. Kafanıza göre pozisyonları belirleyip o kalınlıkları çalışacağınız pozisyonları belirleyip ona göre çalışmanız lazım ki sizin bu konuda tereddütünüz kalmasın. Yani kalınlık hesaplarıyla ilgili sıkıntınız kalmasın. Çok önemli bilardoda kalınlık. Şu anda benim de olduğum durak orası. Yani bilardo kalınlığı çözersen zaten ya bilardonun çoğu bölümünü çözmüş oluyorsun arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Kalınlık demek 2 numaranın kalacağı yeri belirlemek demek. Yani 3 bant demek. Ama şu kolun top hakimiyeti var ya, bu arkadaki ıstaka hakimiyeti, top hakimiyeti diyorum, özür dilerim. Bu ıstaka hakimiyetinin çok iyi olması lazım ya. Ya çok iyi vurmanız lazım arkadaşlar topa. Yani güzel insan, senin sayende soruyu böyle cevaplayabilirim. İleriki aşamalarda bunlar gelecek zaten. Göstereceğim teker teker. Öpüyorum seni. Bir başka kullanıcımız Serkan Ünlü şu şekilde bir soru sormuş. Ustam, şu Koreliler hakkında bir video çekerseniz, benim izlediğim en az 20 tane üst düzey oynayan bilardocu var. Her sokak başında bilardo salonu varmış ve hepsinin oynama stili aynı gibi. Sanki tek bir fabrikadan çıkmış gibiler ve hep sistem videoları atıyorlar. Bunlar ne kadar geçerli, ne kadar mantıklı? Koreliler oynarken sanki her atışları hesap kitap gibi vuruyorlar demiş. Fatih bir şey söyleyeyim mi? İyi soru ya.
Yani bu resmen Serkan Ünlü kim biliyor musun? Şimdi ben tabii arkadaşlar bilmiyorlar. Yani ben bu videoları yapıp da Allah'a emanet saldım çayıra Mevla kayıra tipinde bir adam değilim yani. Benim günüm planlı, programlı hareket eden birisiyim ben. Her akşam geldiğimde bakıyorum videolara. Kim ne sordu, ne yaptı, hangi aşamadayız. Yani işime saygı gösteriyorum arkadaşlar. Serkan Ünlü Fatih için var ya her videomuza yorum yapan bir güzel insan. Şimdi bu sorusunu aldım ben. Neden bu sorusunu aldım biliyor musun? Artık bilardo öyle bir aşamaya geldi ki iki arada bir derede kaldık derler ya. Bir Kore bölümü var, bir de dünya bölümü var. Yani Koreliler evet doğru söylemişsin Serkan'cığım. Aynı bir fabrika gibiler şu anda. Yani 14 ile 17 arası yaşları arasında belki de bir 100 tane oyuncu vardır ya. Bir 100 ile 300 arası oynayan. Belki de daha fazla yani. Adamlar fabrika gibi üretiyorlar. Evet vuruş teknikleri hemen hemen %90'ı aynı. Dedim ya hani Riziko'yu sevmiyorlar. Bakın topa geliyorlar. Görüyor musun beni Fatih? Görüyor. Ha, şu anda görüyor mu? Topu bir saniye şöyle biraz aşağı indirirsem. Ha, görüyorum bak. Vuruş tekniklerine bakın. Adam geliyor. Kadınlar da dahil. Bakın kadınların da oynayışına. Adam geliyor. Şimdi şöyle tutuyor. Bak. 1, 2, pat. Evet adamlar aynı bu vuruş tekniğinde. Rizikosuz. Yani bilardoya ilk başlayan insanların da böyle gitmesini ben tavsiye edebilirim. Yani bu ıstakanın sallanması, böyle oturup vurduktan sonra kalkmalar, yani böyle arabesk diyeyim yani. Arabesk tipi oynamaları önleyecek en kolay sistem bu rizikosuz vuruş tekniği. Sizi çok hızlı sıçratabilecek bir şey. Ha, ileride siz kendinizi bulursunuz. Yani de diyebilirsiniz ki ben tamam artık buradan değilim, sıçramam gerekiyor. Artık oradan sıçra, kendi rengini bulana kadar devam edebilirsin. Ama Koreliler evet bana göre aynen öyle. Çok mu sistem biliyorlar? Evet kardeşim. Yani ben de çok sistem bilen birisiyim şu anda. 50'ye yakın sistem biliyorumdur ama adamlarla bu Koreli bir arkadaşla Almanya'ya geldi. Onlarla konuşuyorduk. İsmini affetsin, bağışlasın. Unuttum. Arnheim'de oynuyordu burada. Ona bakıyordum ben yani konuştuk sistem üzerine. Adamın her atışı sistemli. Her atışı. Tartışılırdı ya ben sana söyleyeyim Serkan. Yani kimisi der ki adam ben kuvvetli oynuyorum sistemle der. Kimisi der bana göre o değil. Bana göre bir yer sadece sistem Serkancığım. Sadece sistem sana bir ek kuvvet hükmünde. Yani gerisini senin kendi hislerinle yapman gerekiyor bana göre. Çünkü o içindeki ejderhayı çıkarman lazım ya. Abi Serkan sen bilardocusun. Bak o ejderha, sende de o ejderhanın çıktığı anlar vardır. Hatta maç biter maçın bittiğini bile görmezsin. Benim çok oldu mesela. 40 bitmiş hala devam ediyorum oynamaya. Hatta yine Hollanda'da yaşadık. Millet kahkaha bastı, güldü yani. Maç bitmiş. Ben devam ediyorum. Hakem geldi bana böyle yapıyor. Maç bitti. Bak farkında değilim. Çünkü o ejderha çıkıyor abi. Sende de çıktığı yerler var. Abi öteki türlü bence baskı yapıyor adam kendine. Abi robot gibi. Ha Koreliler böyle midir bilmiyorum ben ama sanki bana öyle geliyorlar. Yani aynı sen doğru görmüşsün zaten. Diyorsun ki bir fabrikadan çıkmış gibiler. Evet öyle ama bizimkilere bak bakalım hangisine benziyor. Söyleyeyim mi? Kim? Hani Semih Tayfun'a benziyor mu? Tayfun Murat Naci'ye benziyor mu? Lütfi Çenet benziyor mu? Bakın hepsinin rengi değişik. Ben öyle seviyorum ya. Abi yani olacak ya adamın kendi kanı, kendi canı yani kendi rengi artık hangi renkte oynuyorsa o olacak yani. Serkancığım, kardeşim öpüyorum seni. Beni izlemeye takip etmeye devam et özür dilerim. Öpüyorum Serkancığım. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına
benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.